Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışmasını yapacağımız hırkanın ve birinci bölümde hırka, ikinci bölümde de içinin bluzini yapacağız. Şu şekilde örneğimiz. İçine de ayrıca böyle bir kolsuz bluz ördüm. Ve etek ucuna da yine aynı örneği koydum. Örneğimiz hep aynı, hiç değişmiyor arkadaşlar. Sadece kol ve önlerde sayılarımız farklı. Ama örneğin yapımı hep aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bunun için 5 numaralı şiş kullandım. Ama aynı zamanda bir de bize etrafının ilmeğini almak için 5 numaralı bir 60 santim, bir de şöyle kısası, kazağın yakası için şu kısalıkta bir misinalı şiş ve hırkanın etrafını yapmak için de 60 santim 80 santim, bu çok önemli değil, misinalı şiş kullandım. İp olarak da hırkada 6 tane bej rengi ipimden, 5 tane de beyaz renkli ipten kullandım. Yani hırka için toplamda 550 gram ip, kazağımız için de 5 tane beyaz, bir tane de bej rengi kullandım. Kazak için de 300 gramlık ip kullanmış oldum. Evet, hırkamız ve bluzimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Çalışmamızda kullandığım ip Etrofil'in Lüks Koton ipi. Şöyle iki renk kullanacağım arkadaşlar. Biri 5 tonlarında, biri de o açık bir krem ve ekru tonunda. Renk numaraları da birinin sonu 19'da bitiyor. Diğerininki 21 ile. İpimiz 50 gram ve 105 metre uzunluğunda. Şiş numarası da 5. Ben ilmeğimi attım. 90 ilmek olarak başladım. Şimdi kuracağımız model 18 ilmek ve katlarına kuruluyor. Yani eğer daha bir beden daha büyüğünü yapmak istiyorsanız 90'a 18 ilmek daha ilave edeceksiniz. Veya bir küçüğünü yapmak için de 90 ilmekten 18 ilmeği çıkarıp 72 ilmek olarak kuracaksınız. Şimdi ben 90 ilmek olarak attım. Şuraya düğümümü de atıyorum. İlk sıramızı ters örgü olarak gideceğiz. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Birinci sırayı ters olarak ördük. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi ikinci sıraya geldik. Yine ters örgü yapıyoruz. İkinci sıramızı da böyle sıranın sonuna kadar ters örgü olarak devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldik. Şimdi üçüncü sıramızı düz örgü yapacağız.
Üçüncü sırayı düz olarak tamamladık. Dördüncü sıraya geldik. Dördüncü sırada yine düz örgü yapıyoruz. Şimdi 5. sıramıza geldik. Bu da artık lastik kısmımızın son sırası. Bu sırayı da yani 5. sıramızda ters örgü olarak devam ediyoruz. Etek ucunda böyle sanki 2 sıra düz, 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak kurduk. Dileyen arkadaşlar burayı 3-4 diş haraşo da yapabilir. Bakın arka tarafı da bu şekilde. Şimdi ön yüze geldik. Bundan sonra modele geçiyoruz. Bu modeli arkadaşlar isteyenler tek renkte yapabilir. Yani illa 2 renkli, 3 renkli olmasına gerek yok. Yani bu rengarenk de yapılıyor ama dileyen tek renkte yapabilir. Şimdi ipi aldım. Modeli kuruyoruz. Bu modelin ilk sırasını beraber kuralım. İpi daha sonra sabitleyeceğim. Baştaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir kere kesme yaptım. Yanındaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. İkinci kesmemiz. Yanındaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. 3 kesme, 3 tane kesme yaptık. Yani 2 4 6 ilmeği 3 ilmeğe indirdik. Şimdi artırmaya başlayacağız. İpi öne doğru aldım. Ördüklerimi sayıyorum arkadaşlar. 1. İpi öne alıyorum. İpi öne aldım. İkinci ilmeği ördüm. Tekrar ipi öne aldım. 3. İpi öne alıyorum. 4. İpi tekrar ön tarafa aldım. 5. İpi ön tarafa aldım. 6. 6 ilmek ördüm. Aynı zamanda ipi öne alarak bakın artırmalar da yaptım. Yani bu 3 ilmek kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmeğimiz oluştu. Şimdi tekrar kesme yapacağız. 12 tane artış yaptık. 12 tane ilmeği 6'ya indireceğiz. İkisini bir alıyorum. 1. İkisini bir alıyorum. 2. İkisini bir aldım. 3. Tekrar ikisini bir aldım. 4. 5. Ve ikisini bir alıyorum. 6. 6 tane ilmeği de 12 ilmeği 6'ya indirdik. Tekrar artırma yapacağız. İpi öne aldım. Ördüğüm ilmeği sayıyorum. 1. İpi öne alıyorum. 2. İpi öne alıyorum. 3. Öne aldım ipimi. 4. Tekrar öne alıyorum. 5. İpi tekrar ön tarafa aldım. 6. 6 ilmek artırma yaptık. Şimdi tekrar 6 tane kesme yapacağız.
İkisini bir alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kesme yaptıktan sonra ipi öne alarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artırmamızı yaptık. Şimdi kesme yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kesmeyi yaptıktan sonra ipi öne alarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek artırarak ördüm. Yanındaki 12 ilmeği yine 6'ya indireceğiz. Birinci kesmemiz 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kesme yaptım. Tekrar ipi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane artış yaptık. Sıranın sonunda şu ipimi bir ilmek gibi görünüyor. 2, 4, 6 ilmeğimiz kaldı. Bunu da 1, 2, 3 kere kesme yaparak başta da 3 tane yapmıştık. Sonda da 3 tane kesmemiz olacak. Eğer sıranın sonuna geldiğinizde burada 6 ilmek kalmadıysa mutlaka bir yerde bir kaydırma olmuştur arkadaşlar. Tek tek geri sökerek orayı bulun. Yani sıranın sonunda mutlaka 6 ilmeğiniz kalacak. İkisini bir alıyorum. 1, 2 ve 3 tane kesme yaptım. Başta da 3 kesme ile başladık. Sonda da 3 kesme ile bitti örneğimiz. Örneğimizin arka tarafları hep ters örgü olacak. Yani arka tarafında artırma, kesme hiçbir şey yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak her sıra ters örgü örülecek arkadaşlar. Onun için burayı tekrar göstermeme gerek yok. Sadece şu artışları göstereceğim. Artırdığımız ilmekler. Onları direkt örüyorum. Ve buralarda zaten deliklerimiz oluşuyor. Daha doğrusu ajurlarımız oluşuyor. Buradaki bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak sıranın sonuna kadar örüyorum. Sıranın sonuna geldik.
Şimdi şu ipimizi bir sabitleyelim. Şimdi beyaz renkli ipimizle şöyle bir ajur kurduk. Bakın şöyle şu şekilde. Bu örneğimiz aslında karnabahar örneğinin düzden yapımı. Çünkü bir türü de örnek kurduğumuz sırada ters olarak gidiyoruz. Bu model hep düz örgü, ön taraf hep düz örgü olacak. Şu şekilde. Şimdi beyazla modeli kurduk. Diğer rengimize geçiyoruz. Hiç model bu sıra arada hiç model yapmadan bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar tekrar arkalarını göstermeme gerek yok. Ters tarafımızı örgümüzün arka yönünü hep ters örgü olarak devam edecek. Şimdi ön tarafa geldik. Yine beyaz renkli ipimize geçiyoruz. Beyaza geçtiğimiz sıralarda ajur örneğimizi yapacağız. Ama dediğim gibi eğer tek renk iple yapıyorsanız bir sıra ajuru yapacaksınız. Diğer sırada arada bir sıra hiçbir şey yapmadan düz olarak gidip geleceksiniz. Tekrar beyaz ipime geçtim. 3 tane kesme ile başlıyorum. 2 ilmeği birlikte aldım. 1 2 3 Sadece başta ve sonda 3 ilmek kesmemiz var. Aradaki bütün ilmekler 6'şar 6'şar gidiyor. Şimdi 3 ilmek kestim. İpi öne alıyorum. Şuradaki ördüğüm ilmekleri sayıyorum ki hani şaşırmamak için. Bir ilmek ördüm. İpi öne alıyorum. 2 3 4 5 6 tane artırarak ördüm. Şimdi 6 tane de kesme yapacağız. 2 ilmeği alıyorum birlikte. 1 2 3 4 5 6 6 tane kesme yaptık. Tekrar ipi öne alıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane artırma yaptım. 6 tane kesme yapıyorum. Altı kesme yaptıktan sonra tekrar ipi öne alıp şimdi artırma yapıyorum.
6 ilmek artırma yaptım. Artırmadan sonra bakın şu ilmeğimiz ilmek olarak bitiyor. Yani artır, bu da 6. ilmeğim. Daha sonra 6 tane de kesme. 1 6 kesme, 6 ilmek artırma. Artırma 6 ilmek, artırmadan sonra da 6 ilmek kesmemizi yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz aslında. 6 ilmek artırıyoruz, 6 ilmek kesiyoruz. Altı ilmek kestim. 1 2 3 4 5 6 ilmek artırdım ve sıranın sonunda dediğim gibi mutlaka 6 tane ilmeğiniz kalması gerekiyor. Örneğimiz hep aynı şekilde gidiyor. Buradaki 6 ilmeği de 1 2 3 ilmek olarak kesiyorum ve sıranın sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi arka tarafın ters örgü olarak sıranın başına kadar örelim. Ön yüze geldik. Diğer rengime geçiyorum. Bu rengimizde bütün ilmeklerimi ön yüzde düz, arka tarafta da ters örgü olarak örüyorum. Sıranın başına tekrar bu yönü düz, diğer tarafta ters olarak örüp sıranın başına kadar gelelim. Evet, ön yüze geldik. Modelimiz de artık yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Beyaz renge geçince ilk 2 ilmeği keserek 1, yanındaki 2 ilmek 2, yanındaki 2 ilmek 3. 3 kesme ile başlayıp 6 tane artırma yapıyoruz. Ben biraz devam ettim. Örneği daha net görebilmeniz için. Bakın hep aynı şekilde devam ediyor. Beyaz renkte örneğimizi kuruyoruz, ajurlarımızı yapıyoruz. Bej renkli ipimizle hiçbir şey yapmadan düz örgü olarak gidip tersine geliyoruz. Her beyaz renge geçtiğimizde ajurumuzu kuruyoruz. Dediğim gibi bunda dikkat etmeniz gereken tek şey, sonunda mutlaka 6 ilmeğiniz kalıyor. Onu da çift çift alarak 3 ilmeği indiriyoruz. Oraya geldiğimiz zaman eğer 6 ilmek kalmadıysa bir yerde mutlaka yani fazladan bir artırma veya fazladan bir kesme olabilir. O sırayı tek tek geri sökerek yeniden kurarak gelin. Ona dikkat ettiğiniz müddetçe örneğiniz aynı şekilde hiç şaşırmadan devam edeceksinizdir.
Ben boyunu hiç kol kesmedim. Dümdüz olarak ördüm. Şöyle santimini veriyorum. Şu en kenardan tutarak 60 santim boyunca ördüm. 59-60 santim civarında. Hiç dediğim gibi kol kesmedim. Bu kenarı düşük kollu olacak. Bakın bu şekilde enseye kadar geldim. Şimdi 90 ilmeğimiz var. 30 yaka için, ense için 30, diğer omuz için 30 olarak ilmeklerimizi ayıracağız. Örneğimiz kaymasın diye bu omuzu dümdüz şekilde yapacağız. Şimdi buradan 30 tane ilmeği örüyorum. Sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 ilmeği ördüm ve geri dönüyorum. Şimdi sadece buradaki 30 ilmeği örüyorum. Sıra başına kadar gidiyorum. Şimdi beyaz renkli ipimize geçiyoruz. Burada bir sıra örnek yapmak istiyorum. İkisini bir aldım. 1, 2, 3. 3 tane kesmeyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane artırma yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kesme yaptım. Şimdi burada sadece 3 ilmek artıracağız. Sayımız eşit olsun diye. 1, 2, 3. Kalan 3 ilmeği örüyorum. Ve yine 30 ilmeğimiz olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Şimdi tekrar arka tarafını ters örgü olarak örüyoruz. Evet, şu kısma beyazla bir sıra örnek yaptık ve artık bu ipimi kesiyorum. Ve hemen şuradaki ipe bir düğüm atıyorum. Şimdi bu 30 ilmeğimizi bir sıra düz, arka tarafında ters örgü olarak örerek tekrar sıra başına geliyorum.
artık omuz kısmını bitiriyoruz. Kesmesini yapıyoruz. Evet, omuzdaki 30 ilmeğimizi kestik. Şimdi burada isterseniz ipinizi koparabilir, aşağıya tekrar bağlayabilirsiniz. Ama ben şöyle koparmadan hemen şu ilmeklerin yanından aşağıya doğru buradaki ilmeğimi indireceğim. Yani ipimi aşağıya doğru yürütmüş olacağım. Bir tane de şuradan alayım. Yani şurada ipi hiç koparmadan aşağıya doğru indirmiş oldum. Şimdi ensedeki buradaki 30 ilmeğimizi keseceğiz. Diğer omuzda 30 ilmek kalacak. Burayı da aynı şekilde keserek diğer omuza kadar devam ediyorum. Evet, enseyi keseceğiz 30 ilmek. Kalan 30 ilmeğimizi öreceğiz. Düz olarak örüyoruz ve tersini geliyoruz. Bu omuzu kestikten sonra ipi aşağıya indirdim. Arada 30 ilmek kestim. Kalan 30 ilmeği düz olarak ördüm ve tersini geldim. Şimdi bu araya da yine bir sıra örnek kuracağız. Beyaz renkli ipime geçiyorum. Şimdi burada örneğimiz kaymasın diye önce 1, 2, 3 ilmek ördüm. İpi öne alıyorum. 1, 2, 3 ilmek artırdım. Şimdi arada 6 ilmek kesiyoruz. 1, 2, yani 12 ilmeği çift çift alarak 6 kere kesmiş olacağız. 3, 4, 5, 6. İpi kendime doğru çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek artırarak ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de 1, 2, 3 kere de 3 tane de kesme yaptım. Şimdi tekrar ön yüze gelelim. Beyazla ön yüze geliyoruz. Ters örgü olarak bir sırada 5 rengi ipimizle düz örgü öreceğiz. Evet, bir sıra bejle düz örgü gidip geldikten sonra
Burayı da aynı diğer taraf gibi kesiyoruz. Ve hırkamızın arka kısmı bitmiş oluyor. Şu şekilde. Bu hırkanın boyunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani daha uzun bir hırka isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Burası da arka ensemiz. Şöyle hafiften bir oyuntu verdim. Çünkü daha sonra ilmek almayı planlıyorum. Bu şekilde arka parçamız bitmiş oldu.